Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere takipçilerimden gelen istek üzerine K harfi yapımını elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Hemen yapımında kullanılan malzemeleri sayalım. 6 milimlik inciler kullanacağım. Sizler istediğiniz boyutta boncuk kullanabilirsiniz. 0.35 numara esneme yapmayan misine kullanacağız. Dikiş iğnesinden yardım alacağız ve kesmek için makas kullanacağız. Yine videomuzun sonunda kullandığımız boncuk adetiyle ilgili ve harfimizin boyutlarıyla ilgili bilgi veririm. Yapımına başlamadan önce 5000 aboneyi geçtik. Her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bana destek olduğunuz için abone olarak, beğenerek, yorum yaparak destek olan takipçilerime gerçekten canı gönülden teşekkürlerimi gönderiyorum. Abone olan ve beğeni yapan elleriniz dert görmesin inşallah. Henüz abone olmayanlar için ise abone olarak ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. K harfimizin yapımına başlayabiliriz. Harfimizin yapımına ilk olarak şöyle misinamıza 4 adet boncuk takarak başlıyoruz. Bir tarafına iğne taktım, bir tarafına da 4 tane boncuk taktım. Burada boncukları bağlayarak işe başlıyorum. Birkaç kez sıkıca bağladıktan sonra şu kısa olan misinamı diğer boncuklardan geçirip öyle keseceğim. Birkaç boncuk ileriye aldıktan sonra kısa olan misinamla işim bitiyor, kesiyorum. İkinci aşama olarak misinamı bir boncuk ileri alacağım. Şöyle iğne yardımıyla. Birinci sıramı böylelikle tamamlamış oldum. İkinci sıra için boncuk takıyorum. İkinci sıra için 3 tane boncuk taktım ve misinamın bulunduğu boncuğun, şurada misinam, bu boncukta. Bu boncuğun arka tarafından bu 3 tane boncuğumu alıyorum. Şöyle iğne yardımıyla. Ve bu taktığım 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorum. Bakın 1, 2. İkinci sıramı da tamamlamış oldum. Devam ediyorum. Yine 3 tane boncuk taktım ve misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından bu boncuklarımı alıyorum. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. 3 boncuk takıp misinanın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıyorum. 3 boncuğumu sabitledikten sonra taktığım 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorum. Böylelikle sıramı tamamlamış oluyorum. 1, 2, 3 sıra yaptık. Toplamda 7 sıra olacak şekilde devam edeceğiz. Yani 4 sıra daha yapalım. Hızlandırılmış bir şekilde yapayım ben de. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yaptık. 7. son sırayı yapıyorum hemen. 7. sıra için 3 boncuğumu taktım. Misinanın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolanıp 3 boncuğu alıyorum. Ve 7. sırada yukarıya çıkmıyorum. 2 boncuk yukarıya çıkıyorduk ya, çıkmayacağım. Burada iğnemi yürüteceğim. Şöyle söyleyeyim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sıranın 1, 2, 3, dördüncüsüne, ortadakine iğnemi getireceğim. Bu taraftaki de olur, bu taraftaki de olur. Fark etmez hangisine denk gelirse. Yani aşağıda da 3 sıra kalacak. Yukarıda da 3 sıra kalacak. Tam ortasına iğnemizi getireceğiz. Nasıl? Şöyle komşu boncuklardan yardım alarak hemen aşağıya iniyorum. Bakın önümdekilerden girerek misinamı 4. boncuğa taşıyacağım. 4. boncuğa geldim. Bakın 1, 2, 3 aşağıda, 1, 2, 3 yukarıda kaldı. Tam ortadakindeyim. Şöyle çevireyim daha rahat olsun. Buradan kaldığımız yerden devam ediyorum. Bu kez 2 tane boncuk taktım. 3 tane takmadım. Yine misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından bu 2 boncuğumu sabitleyeceğim. Ve bir tanesinden yukarı çıkacağım.
Bu iki boncuğu bir tanesinden bu tarafa yürüyeceğiz. Diğerinden diğer tarafa yürüyeceğiz. Şimdi bu tarafa doğru yürüyelim. Aşağıda olan çıkıntısını yapalım. Bunu yine üçer boncuk takarak yapacağız. 3 boncuğumuzu taktık. Misinamız buradaki boncukta. Bunun hemen arka tarafından bu 3 boncuğumu alıp sabitleyeceğim. Ve tekrar 2 boncuk yukarı çıkacağım. Taktığım 3 boncuğun ikisinden yukarı çıkıyorum. Burada bir sıra yapmış oldum şu 2 boncuk haricinde. Şimdi devam ediyorum. Toplamda 4 sıra olacak şekilde yapacağım. Birinci sıramı yaptım. 2, 3, 4 şeklinde devam edelim. 3 boncuk hazır takıldı. Misinanın bulunduğu boncuğun arka tarafından alıyorum boncuklarımı. Ve taktığım 2 boncuktan yukarı misinamı çıkarıyorum. İkinci sıra tamam. 3 boncuk takıldı. Şöyle sayabiliriz. Şuradan sayalım. Bakın 1, 2, 3 sıra. Buradan sayarsak yanlış bulursunuz arkadaşlar. Şunu da sayarsınız yanlışlıkla. Şurada 1, 2, 3 sıra yaptık. Son sırayı yapıyoruz. 4. sırayı yapalım. Geri döneceğiz. 3 boncuğumu taktım. Hemen misinamın bulunduğu boncuktan dolanıyorum. Ve burada 2 boncuk yukarı çıkmıyorum. Tekrardan şurada 2 boncuk takmıştık biliyorsunuz. Bu birincisiydi, şu ikincisiydi. İkinci boncuğa yine boncuklar arasından misinamı yürüterek geleceğim. Şöyle aşağıya doğru inelim. Önüme gelen boncuklardan iniyorum. Evet, ikinci boncuğa ulaştım. Şimdi buradaki boncuktan bu tarafa geldik. Bu boncuktan da yukarı doğru gidiyoruz. Taktığımız 2 boncuğu bu şekilde değerlendiriyoruz. Bu tarafta da aynı işlemi yapacağız. 3 boncuk takıp 4 sıra şeklinde yukarı doğru çıkacağız. Hemen misinamın bulunduğu boncuğun arka tarafından alıyorum. Bakın misinam ön tarafta. Ben arka tarafından dolanıyorum. Aynı işlem. 3 boncuğun da ikisinden yukarı çıkıyorum. Bu birinci sıramız. 3 sıra daha yapacağız. İkinci sıra için hazırız. 3 boncuk takıldı. Misinanın bulunduğu boncuğun arka tarafından dolandım. Boncuklarımı aldım. İkisinden yukarı çıkıyorum. İkinci sırada tamam. 3'e geçelim hemen. 3. sıra için hazırım. Devam ediyorum. Tekrar 2 boncuk yukarı çıkıyorum. Ve son sıra için hemen 3 boncuk takıp geliyorum. Son boncuklarımı taktım. Misinamın bulunduğu boncuktan girdim. Boncuklarımı sabitliyorum. Ve burada bağlama işlemi yapacağım. Onu da size hemen göstereyim nasıl yapıldığını. Şöyle birkaç boncuk geriye gidiyorum. 2 boncuk geri gittim. Burada bağlama işlemimi yapabilirim. Şöyle misinanın bulunduğu aradan giriyorum. Şöyle bir baloncuk elde ettim. Buradan misinamı şöyle iğnemi geçiriyorum içinden. Ve çektiğimde burada düğüm oluşuyor. Tekrar giriyorum aradan. Baloncuk elde ediyorum. Bu baloncuktan da iğnemi geçiriyorum. Çektiğimde burada düğüm oluşuyor. Şimdi birkaç boncuk yine tekrardan gidiyorum. Şöyle geriye doğru. Geri geldim. Burada da birkaç bağlama yapabilirim. Birkaç yerden sağlam olsun diye bağlıyorum. Tekrar birkaç boncuk geri gidiyorum. Burada kesebilirim artık misinamı. Şablonumun birisi hazır. Siz videoyu geri alarak tekrardan bir tane daha yapacaksınız. Bunları daha sonra üst üste koyup birleştireceğiz. Yani videoyu geri alarak aynısından bir tane daha yapalım. Birleştirme işlemi için tekrardan görüşelim. Birleştirme işlemi için hazırız. Şöyle harflerimi normalde üst üste koyup birleştirme yapmam gerekiyor. Hani istediğiniz herhangi bir yerden de başlayabilirsiniz. Ama siz daha net görebilin diye şu an şöyle sırt sırta vereceğim. Harflerimi şuradan itibaren birleştirmeye başlayacağım. Böyle katlayarak da birleştirebilirsiniz. Ben birleştirme işlemini anlayın diye şu denk gelen boncuklardan aralara birer boncuk atarak birleştirme işlemi yapacağız. Açık haliyle de kapalı haliyle de aynı işlem olacak zaten. Daha net gözüksün diye bu şekilde yapacağım. Sırt sırta verdim. Şöyle ilk boncuktan misinamı geçiriyorum. Şablonumun birinde ilk boncuktan misinamı geçirdim. Aynı misinaya bir tane boncuk takıyorum. Ve yine aynı misinayı karşı taraftaki şöyle denk gelen aynı boncuktan ilk boncuktan aşağıya geçiriyorum.
Misinamı çekiyorum. Şimdi tekrardan sağ ya da sol misinanın herhangi birine bir adet daha boncuk atıyorum. Şöyle araya bir tane daha boncuk attım. Bu boncuğu düğümleme yöntemi ile birleştirme işlemimizi yapacağız. Şöyle düğümleme yöntemi, aynı taraftaki misinayı boncuğumun içerisinden geçiriyorum. Şöyle göstereyim. Aynı taraftaki misina bu. Diğer taraftaki misinayla henüz işlem yapmadım. Bu oluşturduğum baloncuktan diğer taraftaki misinayı geçiriyorum. Burada diğer misinamı devreye sokmuş olacağım. İçinden geçirdim. Karşılıklı çektiğimde şurada oluşan bir düğüm var. Bakın. Bu düğümü taktığım boncuğumun arasına şöyle çekiyorum. Karşılıklı çekiyorum. Bir de elimin yardımıyla şöyle ittirdiğimde düğümün boncuğumun arasına gelmiş oluyor. Böylelikle birleştirme işlemine de başlamış oluyoruz. Birleştirme işleminde bu düğümleme yöntemini kullanacağız. Daha güzel durması için harfimizin. Şimdi burada şöyle karşılıklı zaten görüyorsunuz, denk gelen boncuklar var. Sağ taraftaki misinamı sağ taraftakinden alıyorum. Sol taraftaki misinamı da sol taraftakinden alacağım. Bir boncuk öne alıyorum. Misinalarımı birer boncuk ön tarafa almış oldum. Şimdi bu boncukların arasına bir tane daha boncuk atacağım. Ve düğümleme yöntemini kullanıyorum. Aynı taraftaki misinayı boncuğumdan geri çevirip geçirdim. Ve burada bir baloncuk elde ettim. Bu baloncuktan karşı taraftaki misinayı içinden geçiriyorum. Ve karşılıklı çektiğimde düğüm oluşuyor. Bu düğümü de taktığım boncuğun arasına çekiyorum. Şöyle karşılıklı çekerseniz çok rahat gelecektir zaten. Biraz da bu tarafa kaydırıyorum elimle. Boncuğumun arasına girmiş oluyor. Birleştirme işlemimiz bu şekilde ilerleyecek. Birer boncuk ileri alacağız. Bir tane bir şablondan, bir tane diğer şablondan ve araya şu boşluklara birer tane de boncuk atacağız. Zaten şurada çok net görüyorsunuz. Bakın boncuklar birbirleriyle karşılıklı görünüyorlar. Bir tane daha göstereyim. Geri kalanını biraz hızlandıralım. Bir boncuk sağdan öne aldım. Bir boncuk da soldan öne alacağım. Ve bu araya bir tane boncuk atarak birleştirme yapıyorum. Düğümleme yöntemiyle yapıyorum bu birleştirmeyi. Aynı taraftaki misinayı geçirdim. Baloncuğumu elde ettim. Bu baloncuktan da karşı taraftaki misinayı geçirdim. Karşılıklı çekiyorum. Düğümümü saklıyorum. İlerlememiz bu şekilde. Biraz şimdi şu aşağıya kadar hızlandıralım. Bu attığımız bir boncuğu sağ misinaya da sol misinaya da atabilirsiniz. Fark etmez. Ne taraf sizin rahatınıza geliyorsa o tarafa atabilirsiniz. Artık bu aşamada harfimi üst üste koyup o şekilde devam etmem gerekiyor. Şöyle üst üste koyalım. Bakın bu kenardan birleştirmiş olduk gördüğünüz gibi. Şimdi diğer denk gelen boncuklardan birleştirmelere devam edeceğiz. Bunların aralarına birer tane boncuk atarak birleştirme işlemimizi gerçekleştireceğiz. Tekrardan şöyle bu haliyle de göstereyim. Şöyle denk gelen boncuğumu görüyorsunuz. Bir tane sağdan öne alacağım. Misinamı bir tane de soldan öne alıyorum. Geçişimi yaptıktan sonra araya hemen bir tane boncuk atıyorum. Bakın şöyle şu içeriye doğru ilerliyorum. Bir tane boncuğumu attım. Aynı taraftaki misinayı geçirip burada baloncuğumu elde ettim. Karşı taraftaki misinayı bu baloncuktan şöyle alalım. Ve karşılıklı çektiğimizde birleştirme işlemini yapmış oluyoruz. Yine önümdeki boncuklardan misinalarımı alıyorum. Ön tarafa. Bir tane sağdan aldım. Bir tane de soldan alıyorum. Ve bu araya bir tane boncuk atıyorum. Boncuğumu attım. Aynı taraftaki misinayı boncuktan geçiriyorum. Baloncuğumu oluşturuyorum. Karşıdaki misinayı baloncuktan geçirdim. Karşılıklı çekiyorum.
ve buraya birleştirmiş oluyorum. Kapalıyken de bu şekilde. Bakın yine öndeki boncuklardan ilerleyeceğim. Öne alacağım misinamı ve araya bir tane boncuk atacağım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Denk gelen bütün boncukları kullanın. Bakın şurada şu araya da boncuk atacağız. Şu an şuradayız. Buradan bu aradan bu şekilde ta ki başladığımız yere gelene kadar birleştirelim. Kamera arkası yapayım ben de. Zaten mantığını anladınız. Kapanışı beraber yapalım. Başladığımız yere geri geldik. Burada yine bir boncuk takıp bitireceğiz. Şuradan başlangıcımızı yapmıştık. Burada da kapanışımızı yapıyoruz. Şöyle aralarını da size göstereyim. Bakın buralara birer boncuk atarak her taraftan harfimizi birleştirdik. Şurada bir boncukla burayı hemen kapatalım. Bir boncuğumu taktım. Şöyle düğümleme yöntemiyle tekrar düğümledim. Şimdi yan taraftaki şu boncuklara geçiş yapıp öyle bağlayacağım. Bir tane de bu taraftakini alalım. Şu boncuktaydım. 2 tane bu taraftan geldim. Bir tane bu taraftan geldim. Misinalarımı buluşturdum. Bağlama işlemini burada yapıyorum. Şöyle birkaç kez bağlayacağız. Ve misinalarımızı tekrardan yürüteceğiz. Yine yan boncuklardan aynı işlemi yapabilirsiniz. Birkaç yürüttükten sonra burada kesiyorum artık. Harfimiz hazır. Hemen kullandığımız boncuk adetine bakalım. Yapımında kullanılan boncuk sayısı 131 adet. Şöyle boyutlarına da size göstermek istiyorum. 6,5 santimetre. En olarak ise 4,5 santimetre civarında da eni var. Bu ölçüleri referans alarak boncuk boyutunuzu belirleyebilirsiniz. Bizler 6 milimlik kullanmıştık biliyorsunuz. İsteyen takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyen abonelerime çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.